Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, geldik o serinin ilk burcuna, yani yükselen Koç burcuna. Şimdi lügatında sonra ya da biraz bekleyelim diye bir kavram pek yoktur, değil mi? Zihnini bir karara varmadan çoktan bedenin harekete geçmiştir bile. Herkesin acaba diye birbirine baktığı o tereddüt anlarında sen çoktan o kapıyı açmışsındır, o adımı atmışsındır bile. Bir ortamda sessizlik uzadıysa o sessizliği ilk yırtan senin sesindir. Bir işin ucu açık mı kaldı? Ya da ne bileyim, herkesten önce o yükü omuzlayan sensin. Bu senin sabırsızlığın değil aslında, biliyor musun? Senin hayata vurduğun o hızlı ve sarsılmaz damgandır. İşte bu sadece fedakarlıktan ya da karakterinden kaynaklanmıyor. Bu hayata vermiş olduğun o hızlı ve otomatik ilk refleksle ilgili. Yükselen Koç, seni durup tartmadan önce harekete geçiren bir başlangıç enerjiyle çalışır. İşte bu yüzden beklemek sana zor gelir. Çünkü sen farkında olmadan çoktan başlatmış olursun. Evet, çok hızlı bir giriş yaptım. Ben de farkındayım. Hoş geldiniz kanalıma. Şimdi bu videoyu Güneş burcun ne olursa olsun yükselen Koç olanların hayatı neden bu kadar hızlı yaşadığını ve neden çoğu zaman en ön safta konumlandığını anlatmak için hazırladım. Şimdi çok kısa bir giriş oldu ama hemen bir hatırlatma yapmak isterim. Evet, yükselen Koçlarla başladım ama şimdi yükselen burç nedir Gökçe Hanım? Direkt konuya girdiniz diyeceksiniz. Yükselen burç nedir videomun linkini buraya bırakıyorum. Yorumlar kısmına da ulaşabilirsiniz. Yükselen burcun ne anlatmak istediğini ve Güneş burcunuzda nasıl bir uyum içerisinde çalıştığını anlatmak için sizlere çok güzel bir video hazırladım. Merak edenler varsa dediğim gibi linkini buraya bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Şimdi yine kaldığımız yerden Koç burcuyla devam edelim, değil mi? Yükselen Koçlar. Aynı zamanda bu video tüm yükselen burçları tek tek ele alacağımız 12 bölümlük yeni serinin de tabii ki ilk adım oluyor haliyle, Koç burcuyla başladığım için. Şimdi burada anlattığım şey senin iç dünyanla ilgili değil aslında, biliyor musun? Yükselen burç hayata vermiş olduğun ilk tepkiyi dışarıdan nasıl göründüğünü anlatır. Bu videoda yükselen Koç'un hayatına genel etkisini, seni güçlü kılan yönlerini, seni en çok zorlayan alanları ve yükselenin Güneş burcunla birleştiğinde ortaya çıkan kısa ama net etkileri konuşacağım. Eğer ben de neden her yangına ilk koşan biriyim diye soracak oluyorsan doğru yerdesin, emin ol. Hazır mısın? O zaman yükseleni Koç olanların hayata hangi refleksle başladığını birlikte anlamaya başlayalım mı? Şimdi tabii ki ilk olarak yükselen Koç'un genel etkisiyle başlamak istiyorum. Yükselen Koç'un hayata bakışı düşünceden çok aslında içgüdüsüyle şekillenir. Sen dünyaya durup tartmak için değil, harekete geçmek, temas etmek için gelmiş gibisin ve kendinde zaten böyle hissedersin. Hayatı anlaman beklemekte değil, adım attığın anda başlar. Evet, senin doğanda önce hissetmek sonra düşünmek vardır. Bunu herkes biliyor ama bu sabırsızlık olarak değil, deneyimin senin için aslında en gerçek öğretmen olmasından kaynaklandığında lütfen bil, olur mu? Olan biteni uzaktan izlemek evet sana yabancıdır. Hayatla aranda her zaman doğrudan bir temas ihtiyacı vardır. Ve işte o yüzden süreçlerin kenarında durmak yerine tam merkezinde olmayı her zaman seçersin. Yükselen Koç'un aslında temel refleksi belirsizliğe karşı olmasıdır. Bir yönsüzlük, bir duraksama ya da askıda kalma hali sende içsel bir huzursuzluk yaratır her zaman. Çünkü senin için hareket sadece ilerlemek değil, güvende hissetmenin de aslında bir yoludur ve hatta en önemli yoludur. Süreç başladığında rahatlar, yön oluşturduğunda dengelenirsin ve işte bu yüzden refleksin beklemek değil, başlatmak olur. Sen bir şey söylemesen bile varlığın gerçekten hissedilir sevgili yükselen Koç. Bakışların doğrudandır, enerjin oldukça nettir. İnsanlar seni genellikle kararlı, cesur ve öne çıkan biri olarak algılar. İçinde tereddüt yaşasan bile dışarıya yansıyan ilk halin çoğu zaman güçlüdür. Evet, şimdi buraya kadar videoyu izleyenlerin şu halini görür gibiyim. Evet Gökçe Hanım, böyle kafanızı sallayıp bana eşlik ediyorsunuz, değil mi? Gerçekten çok doğru tespitler. Yükselen Koç'un hayatına katmış olduğu o temel rol aslında tam olarak da budur. Sen bir başlatıcısın. Bir kıvılcım gibi süreci ateşlersin, hareketi başlatırsın ve haliyle de yönünü açarsın. Bu seni güçlü ve etkili kılar. Ancak bu enerjiyi dengelemeyi öğrenmediğinde bu aynı güç zamanla sana yük gelir. Şimdi senin asıl sınavını belirtmek istiyorum burada. Ne zaman öne çıkacağını bildiğin kadar ne zaman geri planda kalabileceğini de fark etmen lazım. Evet, işte bu dengeyi sağlayamadığın zaman zaten sıkıntı ve sorun yine orada başlıyor sizin için. Evet, şimdi genel anlamda sanıyorum hatları belirlemeye başladık. Peki
yükselen koçun gündelik hayata etkisi nedir? Şimdi bakın bunlar gerçekten çok önemli başlıklar. Yükseleni koç olan biri için şimdi gün oldukça sakin bir geçişle değil de doğrudan hareketle açılır. Sabah uyandığında zihnin ne hissediyorumdan çok ne yapmalıyım, nasıl yetişmeliyim gibi sorularla çalışır değil mi? Günün temposu sen daha plan yapmadan zaten oluşmuştur. Çünkü senin hayatında hareket düşünceden her zaman için çok önde gelir. İş hayatında bu durum da aslında çok nettir. Özellikle karar anlarında ortaya çıkar. Yani bu net tavrın. Konu uzadıkça, toplantılar döndükçe ya da ne bileyim işte böyle belirsizlikler arttıkça böyle içsel bir homurdanma başlar senin içinde değil mi? Yani içsel bir huzursuzluk oluşur. Bir noktadan sonra da ne yaparsın? Farkında olmadan yön veren kişi olursun. Yani yeter bu böyle gitmez deyip işte o yönü değiştirebilirsin. Şimdi buradan başlayalım diyen ses çoğu zaman senden çıkar. Evet, yanlış duymadım. Hep senden çıkar. Bu seni iş hayatında evet hızlı, çözüm odaklı ve zaten oldukça da ön plana çıkartan biri durumuna düşürür. Para ve üretim alanında da benzer bir refleksle çalışırsın. Yani beklemek ya da ne bileyim birikmesini izlemek ya da yavaş ilerlemek sana zor gelir. Hiç sana göre değil. Risk almaya daha açıksındır. Hızlı kazanımlar seni motive eder fakat bazen de uzun vadeli planları da gözden kaçırabilirsin işte bu aceleci tavrında. Para senin için güvenli bir alan değil. Bakın bunu lütfen unutmayın. Hareket ettikçe anlam kazanan bir araç. İlişkilere de bakalım. Şimdi dışarıdan oldukça güçlü ve net bir duruş sergilersin. Yani ne istediğini biliyor gibi görünürsün ama bu netlik karşı tarafın duygusal hızına her zaman da uymaz. Her zaman da bir cevap alamayabilirsin. Sen bir konuyu kapattığını düşünürken karşı taraf hala orada kalmış olabilir. İşte bu yüzden ilişkilerde ben netim ama neden anlaşılmıyorum hissini evet zaman zaman evet yaşıyorsun. Bu da çok normal. Günlük tempon evet genellikle oldukça yüksektir. Yükseleni koç olan biri için gündelik hayattaki belki de en önemli denge ne biliyor musun? Hızını bilinçli kullanmak. Zaten ne geliyorsa başınıza bundan geliyor. Her fırsatta öne çıkmak zorunda olmadığını fark ettiğinde hem yükün hafifleyecek hem de enerjini daha uzun süre koruyacaksın ve faydalı alanlara yönelteceksin. Çünkü hayat her an koşulacak bir yarış değil, yani bir maraton değil. Bazen tempoyu da ayarlamak lazım değil mi? Evet, geldim şimdi yükselen koçun güçlü taraflarına. Yükselen koçun gerçek gücü sadece hızlı olması değildir. Korkusuzdur. Yani gerçekten bu korkusuzluğu bir dürüstlük ve güçlü bir dayanıklılığa sahip olmasından da kaynaklanıyor biliyor musunuz? Yani özgüven tavan. Senin en büyük avantajın da belirsizliğin herkesi durdurduğu anlarda yolu açabilmek. Kriz çıktığında ya da ne bileyim işler böyle karıştığında sen ne yapacağını bilirsin. Hani insanlar ne yapacağını bilmezken sen çoktan yönünü belirlemişsindir. Çünkü senin gözünde zorluklar bir felaket gibi görülmez ki. Çözülmesi gereken bir görev gibi görülür. İşte bu bakış açısı da seni zaten hayatta hep oyunun içerisinde böyle canlı ve diri tutar. Bir diğer güçlü yönü de maskesiz oluşundur. Evet, gerçekten bu senin en önemli özelliğin. Böyle gizli ajandalar, dolambaçlı yollar hiç sana göre değil. Sen nasılsan öylesindir. Bu açıklık çevrendeki insanlar için büyük bir güven kaynağıdır ve seni doğal bir lider haline de getirir bu davranışın. Seninle yola çıkanlar zaten neyle karşılaşacaklarını bilirler. Aynı zamanda güçlü bir yeniden başlama yeteneğin de vardır. Yani düştüğünde orada kalmazsın, dersini alırsın, güzelce ayağa kalkarsın ve yoluna kaldığın yerden devam edersin. Evet, buraya kadar videomu izledin ama kanalıma hala abone değilsin, öyle mi? Lütfen kanalıma abone ol, bildirimler tuşunu aç, zil tuşunu aç ki bildirimlerden haberdar ol ve yorumlar kısmında da lütfen bana yorumlarını ilet, ben de keyifle geri dönüş gerçekleştiriyorum. Evet, bunlar benim için gerçekten çok önemli. Konudan çok uzaklaşmayalım, devam ediyorum. Şimdi yükselen koçun zorlayan tarafları peki neler? Yükselen koç için hayatın belki de en zorlu sınavı kendi yaratmış olduğu yüksek tempoya bazen kendisinin bile yetişememesidir. Zorlandığın alanlar aslında gücünün ayarını kaçırmış olduğun anlarda daha çok ortaya çıkıyor. Dikkat et buna. En büyük gölge yanınsa sabırsızlığının bir iletişim sorununa dönüşmesi. Az önce de belirttim. Evet, bu sabırsızlığınız yüzünden zaten başınıza ne geliyorsa. Azıcık sakin. Sen zihninde konuyu çoktan çözdüğün için karşındakinin yavaş anlatımına gerçekten tahammül etmekte çok ama çok zorlanırsın. Söz kesmek ya da ne bileyim konuyu kestirip atmak sana verimlilik gibi gelirken dışarıdan da bu durum biraz sert algılanır. Yani biraz itici gibi duruyor. Niyetin evet dürüstlüktür ama o patlayıcı netlik hassas dengeleri bozabilir. Burada da yine
ayar yapmak çok önemli. Bir diğer zorlayıcı noktan ne biliyor musun? Her soruna ilk senin atlama eğilimin. Evet, bunu hep yapıyorsun. Başkalarına alan bırakmadan hemen devreye giriyorsun ve işte fark etmeden hem herkesi pasifleştiriyorsun hem de yükü tek başına sırtlanıyorsun. Ne gerek var buna? Sonra da neden her şey bana kalıyor diye söylenip sızlanıp duruyorsun. Yükselen koçun işte o meşhur saman alevi dediğimiz enerjisi vardır ya, işte bundan besleniyor. Büyük bir tutkuyla başladığın işler rutine girdiğinde maalesef ilgini kaybediyor. Başlatmak senin için evet kolaysa sabırla sürdürmek de aslında daha büyük bir sınav olacak, olur mu? Bunları lütfen unutma. Ve hepsinden önemlisi durmayı yenilgi sanman. Şimdi dinlenmeyi erteledikçe pil ne yapıyor? Tamamen bitene kadar devam ediyor. Oysa en büyük farkındalık da şu olacak senin için. Evet, her savaş senin savaşın değil. Gerçek güç ne zaman saldıracağını bilmek kadar ne zaman geri çekileceğini de bilmekten geçiyor. Şimdi yükselen koç aynı ateşi herkese verir ama bu ateş güneş burcuna göre elbette farklı şekillerde yanar, değil mi? Kiminde cesareti büyütür, kiminde duyguları korur, kiminde ise zihni oldukça keskinleştirir. Şimdi geldik en önemli kısma. Yükselen koç enerjisinin senin güneş burcuna birleştiğinde nasıl bir karakter ortaya çıkacağına bakalım mı? Koç, yükselen koç. Cesaretin en yüksek, sabrın en düşük olduğu bir kombinasyondur. Hayat senin için bir meydan okuma ama lütfen dikkat et. Eğer frene basmayı öğrenmezsen kendini oldukça yorarsın. Ve geldik. Boğa, yükselen koç. İç dünyanda huzur ve güven ararken dışarıya adeta bir tank gibi böyle çok güçlü bir imaj çizersin. Bu senin hem çok dayanıklı hem de bazen geri adım atmayan bir inatçı yapıya dönüştürebilir. Ve geldik ikizler, yükselen koç. Zihinsel hızın fiziksel hızınla yarışıyor. Sürekli yeni fikirler üretirsin, çok çabuk sıkılabilirsin. Senin belki de en büyük hayat sınavın başladığın o harika işlerin sonunu getirebilmektir. Geldik yengeç, yükselen koçlara. Dışarıdan bir savaşçı gibi sert görünürsün ama içeride çok şefkatli bir kalp taşıyorsundur. İnsanların seni her şeyi halleder sanması duygularını içine hapsetmene neden olabilir. Aslan, yükselen koç. Sahne senin, ışıklar senin üzerinde. Görünür olmak ve yönetmek senin doğanda var, değil mi? Buradaki tek kritik nokta ne biliyor musun? Egonla gerçek özdeğerin arasındaki o ince dengeyi koruyabilmek. Başak, yükselen koç. Hızınla detaycılığın arasında içsel bir savaş yaşarsın. Dışarıdan evet her şey yetişen biri gibi dururken içeride kendini acımasızca eleştiriyor olabilirsin. Terazi, yükselen koç. İlişkiler senin aslında ana sınav alanın. Bir yanın ben diye bağıran bir koç, diğer yanınsa biz diyen bir terazi. Kararsızlıkla acelecilik arasında dengeyi bulduğunda sanıyorum harikalar yaratacaksın. Akrep, yükselen koç. Gücün sessiz ama derinden çalışır. En büyük krizlerden bile küllerinden doğarak çıkarsın. Kontrol etme ihtiyacını biraz olsun bırakmak senin ruhuna gerçekten çok iyi gelecek şeydir. Yay, yükselen koç. Macera, hareket ve keşif. Seni hiçbir duvar durduramaz. Ancak o kadar çok yöne koşuşturuyorsun ki odaklanmayı öğrenmezsen enerjin de haliyle dağılır gider. Oğlak, yükselen koç. Disiplinle hızın muazzam birleşimi diyebilirim. Bir hedefin varsa ona ulaşmadan asla durmazsın. Başarıya giden yolda kendine çok sert davranmamaya ve hayatın tadını çıkarmaya da lütfen özen göster, olur mu? Kova, yükselen koç. Bağımsızlık aslında senin oksijenin. Herkesten farklı düşünür ve bunu hemen eyleme dökersin. Sıradanlık ve sabitlenmek sanıyorum seni en çok yoran şeyler arasında. Ve balık, yükselen koç. Sezgisel savaşçıdır. Evet, iç dünyan bir okyanus kadar derin ama dışarıya ördüğün duvarlar çok nettir. İnsanlar senin ne kadar hassas olduğunu anlamayabilir. Ruhunun derinliklerinde dış dünyadaki hızını birleştirmeyi öğrendiğin takdirde sanıyorum olayı çözeceksin. Sevgili yükselen koçlar, değil mi? Yükselen koç olmak, hayata her sabah yeniden doğan bir güneş gibi heyecanla ve cesaretle başlamaktır sizler için. Unutma, o ilk adımı atacak olan her zaman sensin. Eğer bu anlattıklarım sadece bir yerlere dokunduysa, yükseleninin hayatındaki etkilerini daha iyi anlamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutma, olur mu? Ve yorumlar kısmına da lütfen yükselenini ve güneş burcunu yaz ki senin kombinasyonda birlikte konuşalım, değerlendirelim.
Bir sonraki bölümde yükselen boğayla devam edelim mi? Elbette devam edelim. O zaman ne diyorum? Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.